kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştim. Yani insan 15 derecelik Bodrum bırakıp İstanbul'a gelir mi? Şu an bakıyorum 4 derece. Makedonya vatandaşlık başvurusu için evraklarımızı toplamıştık kardeşimle. Eksiğimiz, gediğimiz var mı başvurudan önce onları bir toparlayalım. Son çıkışlarımızı bir alalım, bir kontrol edelim diye anlaştık. O yüzden dün gece ben İstanbul'a geldim. Yarın da kardeşimle birlikte Üsküp'e uçacağız ki orada da hava sıcaklığı -1'miş. Hatta işlemlerin yapılacağı Tetova'da -4. Eyvah eyvah. Ben şu anda donuyorum. Orada kim bilir ne olacak. Günlük ayak koşturması içinde pek farkında değiliz ama bilmediğimiz ve keşfedilmeyi bekleyen bir geçmişimiz var. O geçmiş ki bugün hissettiğimiz can sıkıntılarına, sıkışmışlık hissine şifa veya almamız gereken kararlara yol gösterici olabilir. Hiç aile geçmişinizin derinliklerine daldınız mı bilmiyorum ama 2017'de Üsküp'ten Atina'ya yaptığım yolculuk babamın göç rotasını içeriyordu. Yani daha önce hiç tanışmadığım akrabalarımla bir araya geldim. Yeni kuşaklarla buluştum. Çünkü onları belki de hiç karşılaşmayacaktım, tanımayacaktım bile. Ve bu beni çok zengin hissettirdi, iyi hissettirdi. Aileme dair çok daha fazla şey öğrenmiş oldum. Yani belki de köklerimi yılların bürokratik karmaşasının altında gömüldüğü yerde bulmuştum. Bu kardeşimle paylaşacağım en özel hikayelerden biri. Kendime dair de eksik parçaları gün yüzüne çıkarmakla alakalı bir yolculuk. Anca böyle özetleyebilirim. Daha önce Makedonya'ya 2 kere gittim. 2 kere Üsküp, 2 kere Tetova. Ama İstanbul Havaalanı'na ilk kez geliyorum. Yani hiç buraya yolun düşmez diyordum. Ama Mehmet Türk Hava Yolları'ndan bilet almış. Bunu da deneyimlemiş olduk. Yani yolculuk buradan başlıyor. Hikaye 1940'ların sonunda babamın doğduğu Makedonya'nın Tetova şehrinde başlıyor. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ettiklerinde sadece bir ülkeyi değil, vatandaş olarak geri dönme ihtimallerini de arkalarında bırakmışlardı. Göç dediğin şey bir ülkeden bir ülkeye gitmek değil, aynı zamanda bir dili, bir geleneği, bir ritüeli geride bırakmak anlamına geliyor bana göre. Hava -1 derece ama son derece yumuşak bir kar yumuşaklığı var. Gayet güzel bir hava. Şimdi araba kiraladık Mehmet'le ve Üsküp'e doğru yola çıkacağız. Babam her ne kadar ana vatanına 6 yaşında gelmiş olsa da doğduğu bu toprakları, Tetova'yı falan asla unutmadı. Türkiye'ye göç ettikten sonra buraya yaptığı ilk ziyaretinde ki onu kardeşimle yapmıştı. İçinden bu topraklara dönmeyi, burada yaşamayı bir geçirdi. Fakat değil ömrü doğduğu topraklara dönmeyi ikinci bir ziyareti yapmaya da yetmedi. Şimdi burada anlaştığımız avukata geldik. Binayı bulmaya çalışıyoruz. Onu bulduktan sonra işlemler başlayacak. A few moments later. Türkiye'de, İstanbul'da topladığımız evrakları buradaki çevirilerle eşleştirdik. Ödememizi yaptık. Şimdi başvuru için de Tetova'ya gidiyoruz. Vallahi akşam zaten döneceğiz. Bir günde bütün bu başvuru işini halletmiş olacağız. Güzel olacak. Ondan sonra ne zaman dönerler bize falan bilmiyorum ama en azından biz adımımızı atmış olduk. Babamın vefatından 2 yıl sonra 2021'de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti göçenlere ve onların çocuklarına öncelikli olmak üzere
vatandaşlık hakkı tanıyan bir yasa çıkardı. Babam ne yazık ki bu düzenlemeyi göremedi. Dolayısıyla benim ve kardeşim için bu onun bir hayalini gerçekleştirmek anlamına geliyordu. Aynı zamanda bizim için manevi bir mirastı. Yanılmıyorsam babam vatandaşlığa başvurmanın çeşitli yollarını aramıştı ama hep bir çıkmaz sokakla karşılaşmıştı. Konsoloslukta buluştuğumuz günü çok iyi hatırlıyorum Mehmet'le. Böyle elimize tutuşturulan toplanacak evraklar listesini de toparlamak çok zor değildi. Hatta o gün birkaçını böyle hemen elde etmiştik. Zaten büyük bir kısmını da devletin sitesinden elde etmek mümkündü. İçimizdeki heyecan babamın doğum belgesini bulmaya sıra geldiğinde uçup gitti. Zira Tetova'da bir yerde olması gerekiyordu. Ve o belge olmadan babamın Makedonya'da doğduğunu iddia etmekten öteye gidemiyorduk. Yani belgeyi Makedonya'da bulmamız gerekiyordu. Kendimizce bir şeyler denedik ama kayıtların yer değiştirmiş olabileceği, dolayısıyla bulmamızın imkansız olduğundan bahsettiler. Daha ilk adımı atamadan yüzümüze bütün kapılar kapanmış oldu. Kardeşim pes etmedi. Ona göre bu belge bir yerden mutlaka çıkacaktı. Belki ayıracak zamanımız ya da yeterli paramız olmayabilirdi ama ipin ucunu bırakmak istemedi. Ve oradan bir avukat tutalım dedi. Öyle de yaptık. Makedonya'da bir avukat bizim davamızı üstlendi ve yapamayacağımız bir sürü şey yaptı. Bir kere onlarca yıllık arşivleri taradı ki bu yaklaşık 1-1,5 yıl kadar sürdü. 2 yıl boyunca beklemek, umut etmenin yanı sıra zaman zaman vazgeçme noktasına kadar da geldik açıkçası. Çünkü çok uzun bir süreydi. Fakat günün sonunda kardeşimden bir mail aldım. Doğum belgesi bulunmuştu. Belge direkt karşımda duruyordu. İşte o zaman her şey değişti. Evet Mehmet, imzaları attık. Başardık. Bitti. Başardık. Artık bekleyeceğiz. Bir kağıt parçası bizim için zamanı, isimleri ve şehirleri birleştiren hikayenin ve geçmişe açılan o kapının anahtarı oldu. Hadi şimdi dışarı. Burada Makedonya vatandaşlığıyla alakalı merak edenler için kısa birkaç bilgi vereyim. Birinci dereceden yakınının doğum belgesi en önemli belge. Çünkü o olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bütün söyledikleriniz bir iddiadan öteye geçemiyor. İkincisi de bu başvuru yaptınız ama Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bunu onaylamayabileceği gerçeğini de asla unutmayacaksınız. Bakın kanun üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti ve bu 3 yıl sonunda henüz vatandaşlık olan bir kişi bile yok biliyor musunuz? Ve halen müspet bir sonuç alınamaması bugüne kadar başvuru yapanlar arasında böyle homurtuları yükseltmeye başladı. Sosyal medyada kandırıldık, kazıklandık, aldatıldık gibi böyle nidalar dolaşıyor. Ama durum öyle değil. Valla araştırdım. Rumeli dernekleri çok güzel bir kaynak aslında. Bugüne kadar 800 bin hak sahibinden sadece 50 bini başvuru yapmış. Bu başvuru yapılanlar arasında da 810 bin dosya şu an için işlemdeymiş. Dolayısıyla bir takım işte bürokratik kurumların içinden, bakanlıklardan, Dışişleri, İçişleri Bakanlığı'nın masalarından geçmeye devam ediyor. Yani bu öyle hani Ahmet başvurdun, damgayı vurduk sana, belgeni verdik, vatandaş olduğun durumu değil. Yani şimdi zamanını bilmiyorum ama mesela Temmuz 2025'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti resmi gazetesi, onun altını çizeyim, şöyle bir duyuru yapabilir. 3000 kişi vatandaşımız olmuştur. Zira babamlar da buraya göç ettikten birkaç yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinde yayınlanan o duyuruyla vatandaşlıklarını almışlardı. Burada da durum aynı. Yani bu iş böyle kulaktan dolma haberlerle, söylentilerle döndürülecek bir iş değil. Tamamen sabırla beklemekle alakalı. Yani eninde sonunda olumlu ya da olumsuz bir cevap alınacak. Makedonya'nın kodu kaçtı? Makedonya'nın mı? 389 muydu? Şu an bilmiyorum. Henüz vatandaş olmadım. İyiydi. Biz bugün Üsküp'te daha çok vakit geçireceğimizi düşünüyorduk ama günün çoğunu Tetova'da geçirdik. Çok da güzel bir gün geçirdik. Birkaç saatimizi de burada harcadık. Harcamak denmez gerçi buna ama Ali ile buluştuk. Ali bize hediyeler aldı, yemek ısmarladı, gezdirdi falan filan. Harika zaman geçirdik. Çok teşekkürler Ali. Yeni kimliğin bizi nasıl şekillendireceği, onu nasıl geleceğe taşıyacağımız ve
canlı tutacağımızı düşünmemiz gereken bir aşamadayız. Bu hikayeyi bir şekilde bizi birbirimize bağladığı bir yolculuk olduğu için paylaşıyorum. Çünkü hepimizin keşfedilmeyi bekleyen parçaları var. Sizi şu düşünceyle ya da soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hikayenizin hangi parçası yeniden keşfedilmeyi bekliyor? İster aile geçmişiniz, ister tutkularınız, bir not, bir fotoğraf olsun, derinlere inmeye zaman ayırmak gerekiyor. Biraz cesaretli olmak gerekiyor. Belki de kim olduğunuzla ilgili yeni bir bağlantıyı buralarda bulabiliriz. Ayrı ayrı olsak çok üşendiğimiz ama bir araya gelince makine gibi çalışıp bir sürü şey başardığımız kardeşimi çok seviyorum. Onunla birlikte her şey bir yana çok güzel vakit geçirdim. Yani üstelemese bu yaştan sonra ikinci vatandaşlığı ne yapacağım diyerek bu koşturmaya hiç kalkışmazdım. Hayat üşenmeyince güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın, sıhhatli ve hoşça kalın. Olduk mu sana Arnavut?